Sevgili arkadaşlar, şu an çok enteresan bir yere geldim. Osmanlı ve Sırp tarihi için çok önemli bir yer burası. Buranın ismi Kelle Kule. Sırpça ismi de Çella Kula. Evet, Sırbistan'ın Niş şehrindeki kalenin girişindeyiz. Üzerindeki Osmanlı kitabesini göstereceğim size. Evet, Osmanlı kitabesini görüyorsunuz. Niş'teyim. Evet, arkadaşlar her gün nişleyelim diye sonunda Sırbistan Niş'e geldik. Sırbistan'ın Niş şehrindeyim. Nişleyelim geldik işte. Evet, biraz geç geldik ama şimdi karşımdaki meydan Kings Milan meydanı, Kings Milan Square diye geçiyor. Burada her şeyin bir Osmanlı'yla mutlaka bağlantısı var arkadaşlar. O da yine Sırpların bağımsızlığıyla ilgili bir anıtmış. Osmanlı'dan kurtuluşlarıyla alakalı galiba. Evet, karşıdaki de zaten Osmanlıların yaptırdığı bir kale. Fortress diye geçiyor. Niş Fortress. Kalenin hemen alın kısmında da kitabe var. Osmanlıca yazılı kitabe var. Şurada zoomlayayım. Görünüyor herhalde. Yani burası eski bir Osmanlı kenti. Bildiğim kadarıyla Sırbistan zaten 600 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. Şu görmüş olduğunuzda Tuna Nehri. Yine bu içinden nehir geçen şehirlere bayılıyorum arkadaşlar. Keşke Türkiye'de de sayıları çok olsa bunların. Amasya var, Eskişehir var. Öyle birkaç şehrimiz var içinde nehir geçen ama Çorum var. Keşke hepsi öyle olsaydı. Evet. Niş'teyim. Evet. Arkadaşlar her gün nişleyelim diye sonunda Sırbistan Niş'e geldik. Sırbistan'ın Niş şehrindeyim. Nişleyelim geldik işte. Evet, biraz geç geldik ama şimdi karşımdaki meydan Kings Milan meydanı, Kings Milan Square diye geçiyor. Burada her şeyin bir Osmanlı'yla mutlaka bağlantısı var arkadaşlar. O da yine Sırpların bağımsızlığıyla ilgili bir anıtmış. Osmanlı'dan kurtuluşlarıyla alakalı galiba. Evet, karşıdaki de zaten Osmanlıların yaptırdığı bir kale. Fortress diye geçiyor. Niş Fortress. Kalenin hemen alın kısmında da kitabe var. Osmanlıca yazılı kitabe var. Şurada zoomlayayım. Görünüyor herhalde. Yani burası eski bir Osmanlı kenti. Bildiğim kadarıyla Sırbistan zaten 600 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. Şu görmüş olduğunuzda Tuna Nehri. Yine bu içinden nehir geçen şehirlere bayılıyorum arkadaşlar. Keşke Türkiye'de de sayıları çok olsa bunların. Amasya var, Eskişehir var. Öyle birkaç şehrimiz var içinde nehir geçen ama Çorum var. Keşke hepsi öyle olsaydı. Evet. Niş'teyim. Evet. Arkadaşlar her gün nişleyelim diye sonunda Sırbistan Niş'e geldik. Sırbistan'ın Niş şehrindeyim. Nişleyelim geldik işte. Evet, biraz geç geldik ama şimdi karşımdaki meydan Kings Milan meydanı, Kings Milan Square diye geçiyor. Burada her şeyin bir Osmanlı'yla mutlaka bağlantısı var arkadaşlar. O da yine Sırpların bağımsızlığıyla ilgili bir anıtmış. Osmanlı'dan kurtuluşlarıyla alakalı galiba. Evet, karşıdaki de zaten Osmanlıların yaptırdığı bir kale. Fortress diye geçiyor. Niş Fortress. Kalenin hemen alın kısmında da kitabe var. Osmanlıca yazılı kitabe var. Şurada zoomlayayım. Görünüyor herhalde. Yani burası eski bir Osmanlı kenti. Bildiğim kadarıyla Sırbistan zaten 600 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. Şu görmüş olduğunuzda Tuna Nehri. Yine
Bu içinden nehir geçen şehirlere bayılıyorum arkadaşlar. Keşke Türkiye'de de sayıları çok olsa bunların. Amasya var. Eskişehir var. Öyle birkaç şehrimiz var içinde nehir geçen ama Çorum var. Keşke hepsi öyle olsaydı. Galiba burada bugün bir etkinlik var. Bu Sırp kızlar böyle kırmızı halı serilmiş kaleye doğru. Kızlar da burada bekliyorlar öyle. Birilerini mi karşılayacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Yol boyu böyle boyunlarında da akreditasyon kartı var. Bekliyorlar. Acaba beni mi bekliyorlar kırmızı halda yürümem için? Excuse me, are you waiting to me? Yeah. Thank you. Bye bye. Beni mi bekliyorsunuz diye sordum. Evet dedi. Evet, King Milan Meydanı. Burada bugün önemli bir şey var herhalde. Ha, gelin geliyor. Gelin geliyor arkadaşlar. Gelin geliyor. Ya burada bir evlilik için bir kalenin önüne böyle kırmızı halı serilebiliyorsa demek ki bayağı önem veriyorlar burada bu işlere. Bizde olsa mümkün olmaz böyle bir şey. Ya. Evet, wedding'e denk geldik arkadaşlar. Evet, bakın karşıda bir çift var, saçı yeşil kadının. Sevgilisi de onunla uyumlu olsun yeşil ceket giymiş. Evet, fotoğraf veriyorlar. Güzel bir ambiyans. Evet, Sırbistan Niş. Nişleyelim arkadaşlar, nişleyelim. İşte geldik. Don't shy. Burada çok da cipsi var arkadaşlar. Evet, Kings Milan Meydanı. Karşıda ecdadımızın yaptırdığı kale. Hemen sağında güzel bir Roma çeşmesi mevcut. Hemen kaleyle karşı karşıya bakan alanda da Kral Milan'ın heykeli var. Heykelin üzerinde 1937 tarihi var. Tahmin edersiniz ki 1877 yılında Osmanlı hakimiyetinden burası kurtulmuş ve Osmanlı hakimiyetinden kurtuluşun 60. yıl dönemi anısına bu heykel dikilmiş. Zaten bu Sırbistan topraklarında yani bütün neredeyse Avrupa'nın yarıdan fazlasında nereye gitseniz mutlaka bir Osmanlı esintisi var arkadaşlar. Evet, şimdi birazdan heykelin yanına gideceğim. Size heykeli yakından göstereceğim. Evet, meydanın etrafında kafeler mevcut. Akşam buralar hareketli oluyor. Evet, Kings Milan heykeli de bu arkadaşlar. Üzerinde görüyoruz 1877 tarihi var. Osmanlı'dan kurtuluşlarının tarihi. Heykeli de 1937 yılında dikmişler. Yani 60. yıl dönümü anısına. Yani Osmanlı'dan kurtuluşlarını simgelemek için dikmişler. Evet, bakalım heykel üzerindeki rölyeflerde ne anlatılıyor. Evet, bak bir şey dikkat etti. Soldaki elinde piştov olan asker sarıklı. Görüyor musunuz? Sarıklı. Muhtemelen Osmanlı askerini temsil ediyor. Dedelerimizi yani, dedelerimizi. Evet. Meydan böyle. Yani kalenin bulunduğu meydan benim hoşuma gitti. Yani bütün şehirlerde kale var ama buranınkinin önü açık, çok güzel görünüyor. Kral Milan. Sırbistan'ın işte otobüse bindim. Kelle Kule'ye gidiyorum. Birazdan hikayesini anlatacağım. Niş'e biraz geç geldim. Şehri şu an gezemedim. Daha yeni başladım gezmeye arkadaşlar. O yüzden şehir hakkında çok bilgim yok. Yalnız
diğer şehirlere göre biraz sanki küçük gibi geldi bana. Subotica'dan büyük ama Novi Sad'dan büyük mü küçük mü emin olamadım. Bunu araştıracağım. Bütün Balkanlarda olduğu gibi Sırbistan'da gayet yeşil bir şehir. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar, köpeklerini gezdiriyorlar, bisiklete biniyorlar. Etraf temiz, güzel. Sırbistan Niş Center. Evet sevgili arkadaşlar, şu an çok enteresan, ilginç bir yerdeyiz. Niş, Sırbistan Niş şehrinde Kellekule denilen bir yerdeyim. Şöyle bir geçmişi var buranın. Sırplar Osmanlı egemenliğindeyken ayaklanıyorlar. Ayaklanmanın 5. yılında Hurşit Ahmet Paşa Sırplara gözdağı vermek için yaklaşık 2000 kadar Sırp askerini öldürüyor. Öldürdükten sonra kafa derilerini yüzüyor. Bunlardan 952 tanesini padişaha yolluyor İstanbul'a. Kafataslarının içine pamuk dolduruyor. Ardından İstanbul'a yolluyor. İbreti alem olsun diye burada bu kelleleri de Hurşit Ahmet Paşa üst üste bu duvarlara yerleştiriyor. Hatta Sırpların başındaki isyancıların başını da onu da en üste koyuyor. Bu da işte karşıda gördüğünüz Sırp isyancılarının lideri, onun kafatası. Evet, işte karşıda Kellekule'nin eski hali. Bakın bunların hepsi o tarihlerden kalma, 1800'lü yıllardan kalma Sırp isyancıların kafatasları. Görüyorsunuz. Bunların geri kalanlarını da halk yerinden sökerek götürmüş. Geriye 56 tane, 57 tane kalmış arkadaşlar. Günümüze 57 tanesi ulaşmış. Bakın söktükleri yerler görünüyor. Bu duvar komple kafataslarıyla doluymuş. Bu arkamda görmüş olduğunuz da Sırp isyancıların liderinin kafatası. Onu da bu kellelerin en üstüne koymuş Hurşit Ahmet Paşa. Sırp liderinin resminin olduğu resminin altındaki yazıda diyor ki burada yaklaşık diyor 4000 Sırp ve 10.000 Türk diyor ölmüş diyor. Türkler işte böyle barbardır diyor. Ama düşünün, Orta Çağ şartlarındasınız ve o zamanın şartları ağır. Bütün krallıklar aynısını yapıyor. Kendileri yaptığında bu özgürlük mücadelesi oluyor. Türkler yaptığında ise adı barbarlık oluyor. Artık yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Yani hepiniz Orta Çağ filmlerini izlemişsinizdir. O yıllarda göğüs göğüse çarpışma oluyor. Kan gövdeyi götürüyor. Yani kendileri savaşta hiçbir şey yapmamışlar mı acaba, sormak lazım. Evet, Sırbistan'ın işte yağmur yağıyor. Biz de gençlerle birlikte bir Osmanlı binasının içine sığındık.
Kale Osmanlı yapımı. Karşıda gördüğünüz binaların hepsi Osmanlı binası. Karşıda bir hamam var. Yan tarafını kafeye çevirmişler. Canlı performans yapıyorlar şu anda. Yağmurun sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Buraya çok yağmur yağdığı için her yer yemyeşil. Tabii sadece yağmur yağdığı için değil, adamlar yeşili seviyorlar da koruyorlar aynı zamanda. Evet, Sırbistan Niş'te barların olduğu bölgedeyiz. Akşam yağmur yağmasına rağmen, hava serin olmasına rağmen etraf bayağı kalabalık. Evet, Barlar Sokağı, Sırbistan Niş. Şu anda Crveni Krst Nazi toplama kampına geldim. Sırbistan Niş'teyim. Burayla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Bu kampı Yahudileri, Çingeneleri ve Sırpları toplama amacıyla yapmışlar 2. Dünya Savaşı sırasında. 35.000 kişi kalmış bu kampta. 35.000 kişinin 10.000'i öldürülmüş. Bayağı da büyük bir rakam. 1942 yılında bu kamptan 187 kişiden 105'i kaçmayı başarmış. Bunların da yaklaşık 87 tanesini, 85 tanesini yakalayıp geri öldürmüşler. Daha önce de başka ülkelerde de Nazi kamplarını ziyaret etmiştim. Bu da onlara benziyor. Ürkütücü bir havası var doğrusu. Her yer gri. Tıpkı Sovyet Rusyası'ndan kalma gibi binalar. Hakikaten kasvetli bir havası var. İçeri gidelim bakalım ne var. Crveni Krst Nazi toplama kampı. İçeriği size biraz göstereyim. Şurası az önce giriş yaptığımız ana bina. Evet bakın. Burada 12 Şubat yazıyor. 12 Şubat denmesinin 12 Şubat 1942. Burada 12 Şubat 1942 tarihinde 142 tane mahkum kaçmaya başarmış. Bunlardan 85'ini öldürmüşler. Bu yüzden bu sokağa 12 Şubat sokağı diyorlar. Öyle isim koymuşlar. Evet, karşıda da burada yatan mahkumların kişisel eşyalarını sergiliyorlar. Bakın burada bir mazonet kelepçe var. Yanında kepçe ve çeşitli belgeler var. İçerisi oldukça iç karartıcı. Karşıda bir Nazilerin kullandığı makinalı tüfek temsili olarak buraya konmuş. MG3. Evet. Bunlar da burada 02-12-1942 yılında kaçan ve öldürülen mahkumların resimleri var. Evet. Ben biraz önce burada çekim yaparken kızın birisi geldi, Türk müsünüz diye sordu. Evet dedim. Benim de erkek arkadaşım Türk dedi. Türkçe konuştu benimle. Evet, burada mahkumların aile fotoğrafları var. Hüzünlü bir ortam var burada arkadaşlar. Evet. Burası bir Nazi kampının içindeki hapishane. Mahkumların kaldığı odalar. Daha önce ben bir de Çekya'da Terezin Nazi kampını ziyaret etmiştim. Evet, bu camla koruma altına aldıkları bölümlerde mahkumların yazıları var. Onların yazmış olduğu yazılar var. Kim bilir neler yazdılar. Bakın, koruma altına almışlar. Evet, birazdan diğer bölümde de çekeceğim. Evet. Crveni Krst Nazi kampının fotoğrafları var burada. İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulmuş bu kamp. Çingeneleri, Yahudileri ve Sırpları bu kamplara toplamışlar. 35.000 kişi
bu kamplardan geçmiş ve bunların 10 bini öldürülmüş. Bu kampta yatanlardan 35 bin kişinin 10 bini öldürülmüş. Şimdi üst katlara çıkacağım. Evet, şu an Nazi kampının medikal odasındayız. Burada mahkumların içinde doktorlar varmış ve onları da burada diğer mahkumları tedavi etmişler. Bazıları burada ölmüş, bazıları kaçmaya başarmış. İşin enteresan kısmı burada çocuklar da kalmış. Bunlar da onların oyuncakları. Evet, kimlikleri, diplomaları. Bakın, rahibe. Bakın, çocuklardan birinin patikleri. Ne hayatlar yaşanmış. Evet. Burada kalan doktor mahkumlardan birinin çantası ve tıbbi aletleri. Fotoğraf makinesi, zarf açacağı, mahkumların resimleri. Çok değişik bir ortam arkadaşlar. Evet, tıbbi sandık. Burası da mahkumların genel yaşama alanları. Bakın fotoğrafları burada. Bir tanesi tarih atmış, üzerinde işlediği şeyin 1944 tarihini atmış. Evet. Burada ölen mahkumların kafatasları. Gestapo kampı. Neler yaşanmış neler. Bakın kampın içinde kazı yapmışlar. Orada mahkumların cesetlerini bulmuşlar. Bunlar da onların kafatasları şu anda sergileniyor burada. Yine kişisel eşyaları, köstekli saatler. Oyuncaklar, kişisel kıyafetler. Evet. Burada yaşamını burada sonlandıran veya kaçmayı başaran mahkumların bazılarının resimleri var. Onların kişisel eşyaları var. İşin üzücü kısmı da hepsi de böyle iyi eğitim almış, kültürlü insanlarmış. Savaş çok kötü bir şey. Bakın bunlar da dayak yiyen mahkumlar. Ne yazık ki şimdi aynısını kendileri de başka insanlara yapıyorlar. Cüzdanlar. Evet, bir tane subay apoleti var burada. Kimlikler. Yani insanoğlu doğuyor ama sonunun nerede olacağını bilemiyor. Kimsenin hayatı garanti değil. Kimsenin ölümünün nerede geleceği belli değil. Bakın bu insanların hangisi hayatlarının burada sonlanacağını düşünmüşlerdir ki? Kullandıkları eşyalar.
Evet, mahkumların kişisel eşyalarının sergilendiği bir başka oda. Bakın mahkumlardan oluşan bir koro. Evet, bir SS subayının kıyafeti. Yine mahkumların kişisel eşyaları. Evet, bir de mahkum kıyafeti var burada. ...27.553 numaralı mahkum. Evet, kampta hücrelerin olduğu çatı katına çıktım şimdi. İnsanları buraya fare gibi kapatmışlar arkadaşlar. Yani hücrenin genişliği ne kadar? 1,5 metreye 2 metre. Evet. Bu da hücrelerin numaraları yazıyor. Çok enteresan bir yer ya. Zamanında kendileri bu acıları yaşamışlar. Aynısını şimdi Filistin'de çocuklara yaşatıyorlar. Bakın ufacık bir havalandırma deliği var içeride. Ve içerisi de şöyle. 1 metreye 2 metre gibi. Ya da 1,5 metreye 2 metre. Anca. Evet.